Yeni bir videodan daha herkese merhaba. Ben Sefa Kandemir. Yeni Opel Astra. Şüphesiz ki Opel tarihi boyunca tasarımıyla asla eskimeyen Astra şimdi çok daha farklı, çok daha teknolojik. Şimdi gelin yeni Opel Astra'ya dair tüm detayları hiç kafanızı karıştırmadan en net şekilde öğrenip satın almaya değer mi sorusuna hep birlikte cevap bulalım. Videoyu geçmeden önce bizi abone olmadan takip eden sevgili izleyicilerimize kanalımıza abone olmalarını, videoyu beğenmelerini ve sevdikleriyle paylaşmalarını hatırlatmak istiyorum. Şimdiden çok teşekkürler. Opel Astra ilk kez 1991 yılında Opel tarihi boyunca C segmenti bayrağını tutan efsanevi model Kadet'in yerine geldi. Sonraki yıllarda gerek tasarımı gerekse teknolojisiyle C segmentinin başarılı modellerinden biri olmayı sürdüren Astra, 2021 yılında tamamen değişen ve yenilenen yüzüyle otomobil severlerin karşısına çıktı. Yeni Opel Astra'ya önden baktığımızda artık tüm Opel modellerinde kullanılan markanın yeni tasarım dili vizörü görüyoruz. Tabii bir farkla. Vizör tasarımının bu kadar çok yakıştığı başka bir Opel modelini ben hatırlamıyorum. Intellilux LED farları sayesinde sadece tasarımsal değil, teknolojik özellikleriyle de ön plana çıkan bu ön tasarımın tüm detaylarına birazdan detaylıca değineceğiz. Oldukça sade duran ön tasarımda diğer bir detay ise tampon tasarımı oldu. Önceki neslinin rafine hale geldiği, iki ucunda sis farlarının yer aldığı bu şık görünen tampon tasarımını da ben oldukça beğendim. Yine önceki nesliyle kıyaslandığında oldukça sade bir tasarıma kavuşan yeni Opel Astra'ya ilk artı puanımı hemen veriyorum. Yeni Opel Astra'nın profiline geçtiğimizde ise onu beğenmemek için hiçbir neden göremiyorum. Yeni Opel Astra'nın profilini önceki nesliyle kıyasladığımızda arada büyük bir benzerliğin bulunmadığı gibi zıtlıkta bulunmuyor. Tasarımının tamamının ön taraftaki vizöre göre şekillendiği yeni Opel Astra'nın profili oldukça sade ve sert bir duruşa sahip. Önden başlayıp cam hizası üzerinden arkaya kadar devam eden keskin omuz çizgisiyle dinamik bir duruş kazanan yeni Astra, kapı altındaki tasarımsal detayıyla oldukça şık gözüküyor. Yeni Astra'yı tasarlarken yerine geldiği efsanevi model Kadet'i unutmayan Opel, C sütunu üzerindeki havalandırma ızgarasıyla geçmişe bir gönderme yapıyor. Bununla birlikte lansman özel çift renk seçeneği ve 18 inçlik oldukça şık gözüken jantlarıyla yeni Astra'ya ikinci artı puanımı da veriyorum. Yeni Opel Astra'nın arka tarafına geçtiğimizde özellikle benim gibi detaylardan hoşlananları mutlu edecek bir tasarımda karşılaşıyoruz. Yeni Astra'nın arka tarafını önceki nesliyle kıyasladığımızda teorik olarak benzeyen fakat detaylara inildiğinde oldukça farklı bir tasarımı görüyoruz. Tıpkı ön tarafta olduğu gibi arkada da Opel Mokka'ya benzeyen yeni Astra'nın L şekilli LED stopları oldukça şık duruyor. Bununla birlikte yeni Astra'nın en hoş detaylarından biri ise cam üstündeki fren lambasının tasarımı oldu. Motor sporlarından tanıdığımız bu dikine yerleştirilmiş fren lambası yeni Astra'nın sportif özellikleri arasında yer alıyor. Aşağıya doğru indiğimizde mat siyah renkteki marka logosu ve onun altında model isim yazısını görüyoruz. Yeni Astra'nın tampon tasarımı da sportif özellikleriyle ön plana çıkıyor. Ortasında sis farının bulunduğu siyah renkteki tampon eklentisiyle çift renkteki yeni Astra'nın tasarımı tamamlanıyor. Yeni Opel Astra boyutlarıyla da önceki nesline göre farkını ortaya koyuyor. Yeni Astra 4374 mm ile önceki nesline göre 4 mm daha uzun, 1860 mm ile önceki nesline göre 51 mm daha geniş ve 1470 mm ile önceki nesline göre 15 mm daha alçalıyor. Aks mesafesi ise 2675 mm ile önceki nesline göre 13 mm artarak ciddi bir yaşam alanı artışı sağlanıyor. Şimdi de gelin yeni Opel Astra ile en fazla vakit geçireceğimiz teknolojik özelliklerle dolu iç mekanda durum ne? Hep birlikte öğrenelim. Yeni Astra'nın iç mekanına adımımızı atarken
sanki bir Astra modeline değil de bambaşka bir otomobile bakıyormuş gibi hissediyoruz. Fakat onunla biraz daha haşır neşir olunca detaylar bir kez daha suratımıza çarpıyor. Yeni Astra'nın iç mekanında ilk dikkatimizi çeken detay tamamen yenilenen direksiyon simidi oldu. Ortasında ufak bir Opel logosunun bulunduğu bu 3 kollu direksiyon simidinin altında fren lambasının tasarımını andıran oldukça şık bir detay bulunması iç mekanın sportif özelliklerine katkıda bulunuyor. Donanım paketine göre üzerinden birçok ayara erişilebilen bu direksiyon simidi benden artı puan almayı başarıyor. Direksiyonun arkasına geçtiğimizde ise Opel markasının kimliği haline gelen Pure Panel isimli dijital kokpit bizleri karşıladı. Analog göstergelerin tarihe karıştığı yeni Astra'da donanım paketine göre 2 adet 10 inç büyüklüğündeki ekranın bulunduğu bu panel tasarımı ön konsol üzerinde boy gösteriyor. Diğer Opel modellerinde de yaptığım eleştiriyi yeni Astra'da da yapmam gerekirse siyahların tam siyah olmadığı, özellikle gün ışığının yoğun olduğu saatlerde yansıma yapan bu ekranın performansını ben çok fazla beğenmiyorum. Eğer bunları görmezden gelirsek tema ve renk tasarımlarıyla şık gözüktüğünü söyleyebilirim. Konsolun ortasına geldiğimizde 10 inçlik bir dokunmatik multimedya ekranı bizleri karşılıyor. Ekranın altındaki tuşlar ile geçişlerin hızlıca yapılabildiği bu ekranın dokunmatik hassasiyeti ise oldukça iyi. Ayrıca bu ekran üzerinden kablosuz olarak Apple CarPlay ve Android Auto özelliklerine de erişebiliyorsunuz. Konsolun aşağısına doğru indiğimizde benim oldukça hoşuma giden ve beni geçmişe götüren bir detayla karşılaşıyoruz. Neyden mi bahsediyorum? İlk gördüğüm anda efsane Astra modellerinden H kasanın havalandırma ızgarasıyla olan benzerlikten. İç mekanda böyle bir detayı görmek yeni Astra'nın samimiyetini arttırmış oldu. Orta konsola indiğimizde ise teknolojik gelişmelerden nasibimizi alıyoruz. Sürgülü bir kapakla gizlenen saklama gözünün içinde etrafa aydınlatılmış 2 adet USB-C girişiyle 1 adet 12 volt soket girişi bulunuyor. Ayrıca opsiyonel olarak kablosuz şarj pedine de sahip olabilirsiniz. Arkaya doğru ilerlediğimizde ise C segmentinde görmekten memnun olduğumuz donanım ve şanzıman tipine göre değişiklik gösteren vites seçicisiyle elektronik park frenini görüyoruz. Onun hemen yanında yine donanıma göre vites seçicisinin yanında ya da hemen arkasında bulunan üstü kapanabilen 2 adet bardaklık yer alıyor. Bununla beraber kol dayamanın iki yana açılan kapağının içinde oldukça cömert bir saklama alanı sunuluyor. Arka tarafa geçmeden önce koltuklara da bakmadan olmaz. Ön tarafta yine donanım paketine göre değişiklik gösteren elektrikli, yanal ve baldır destekleri bulunan hafızalı koltuklara sahip olabilirsiniz. Önceki nesline göre 12 mm daha alçak oturma pozisyonuna sahip olan yeni Astra, sportif stilini sürüşünüze yansıtıyor. Yeni Opel Astra'nın arka koltuklarına geçtiğimizde segmentinin çok daha ötesinde bir yaşam alanı bizleri karşılıyor. Aks mesafesinin 13 mm daha uzamasının meyvesini aldığımız arka tarafta oldukça konforlu gözüken koltuklar bulunuyor. Teknolojik öğeler tarafında orta konsol üzerinde havalandırma menfezleriyle 2 kademeli koltuk ısıtma ve USB bağlantı noktası opsiyonlar arasında yer alıyor. Opel logosu üzerine basılarak açılabilen bagaj kapağının altındaki bagaj hacmi ise 422 litre ile önceki nesline göre 52 litre daha artıyor. Arka koltukları tamamen yatırdığınızda ise bu hacim 1250 litreye çıkıyor. Yeni Opel Astra'nın bu oldukça şık tasarımına yakışır, gelişmiş güvenlik ve sürücü yardımcı özelliklerine dair her şeyi öğrenmeye hazır mısınız? Yeni Opel Astra'nın sürücü yardımcı özelliklerinin ilk sırasında ön taraftaki vizör ile satın alabileceğiniz yeni Intellilux Pixel Light 168 parçalı LED farlar yer alıyor. Günün hangi saatinde olursanız olun hem yeni Astra'nın oldukça şık gözükmesine neden olup hem de size maksimum görüş kalitesi sunan bu farlara kesinlikle sahip olmalısınız. Bununla birlikte Opel'in
Intelli Drive 2.0 adını verdiği güvenlik paketiyle yarı otonom sürüş deneyimini yeni Astra'da yaşayabileceksiniz. Yarı otonom şerit takibi isimli bu özellik, yeni Astra'nın muhtelif yerlerindeki kamera ve sensörlerle trafik ve şerit takibi yaparak güvenliği arttırıyor. Intelli Drive 1.0 ile kör noktanızda kalan araçları aynalar üzerindeki uyarı ışıklarıyla size gösteren kör nokta uyarı asistanı, özellikle yoğun trafikte siz gaza ya da frene basmadan otomatik şekilde ilerleyebilmenizi sağlayan adaptif hız sabitleyici, üzerinde bulunan kameralar sayesinde 360 derece izleme özelliği, renkli head-up display ekranı ve çok daha fazlasına yeni Opel Astra'da sahip olabilirsiniz. Şimdi de yeni Opel Astra'dan en verimli şekilde faydalanmamızı sağlayacak yenilenmiş motor seçenekleri ve şanzıman özellikleri neler? Hep birlikte öğrenelim. Yeni Opel Astra'da 1.2 litre hacminde benzinli, 1.5 litre hacminde dizel ve elektriğin gücünü hissedebileceğiniz plug-in hibrit motor seçenekleri bulunuyor. Şunu da hatırlatmalıyım ki bu motor ve şanzıman kombinasyonları ülkelere ve bölgelere göre değişiklik gösterebilir. 1.2 litre hacmindeki benzinli motorların ilk sırasında 110 beygir güç, 195 Nm tork üreten 6 ileri manuel şanzıman ile eşleştirilmiş 3 silindirli motor yer alıyor. Ve 100 kilometrede ortalama 5.5 litre yakıt sarf ediyor. İkinci sırada ise 6 ileri manuel ya da 8 ileri otomatik vites ile satın alınabilen 130 beygir güç, 230 Nm tork üreten motor yer alıyor. Bu motorun ortalama yakıt sarfiyatı ise 5.7 litre. Dizel tarafında ise 130 beygir güç, 300 Nm tork üreten 4 silindirli motor bulunuyor. 6 ileri manuel ya da 8 ileri otomatik vites ile satın alınabilen bu motorun ortalama yakıt tüketimi ise 4.6 litre olarak kayda geçiyor. Yakıt tüketimi tarafında oldukça verimli olan plug-in hibrit ve hibrit olarak iki farklı motor bulunuyor. 1.6 litre içten yanmalı motorun yer aldığı plug-in hibrit modelden 225 beygir güç, 360 Nm tork elde edebilirsiniz. 8 ileri otomatik vites ile yönetilen bu motorun ortalama yakıt tüketimi ise 1.4 litre. Hibrit tarafında ise 180 beygir güç, 360 Nm tork üreten bir model bulunuyor. Avrupa pazarında Ekim ayında satışa sunulacak yeni Opel Astra'nın başlangıç fiyatı 22.465 euro olarak belirlendi. Yeni Opel Astra'nın baştan aşağı değişen ve yenilenen tüm özellikleri bu şekildeydi. Ve şunu kesinlikle söylemeliyim ki Opel'in vizör tasarımından sonra açık ara en beğendiğim Opel modeli oldu diyebilirim. Ve satın alma tarafında da Opel Astra'yı kesinlikle tercih ederim. Peki siz yeni Opel Astra hakkında ne düşünüyorsunuz? Aklınıza takılan her şeyi ve yeni Opel Astra hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca sonraki videolardan anında haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.